Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir açma tekniği ile lezzetli el açması zarf böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Bütün bu malzemeleri spatula yardımıyla maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra yoğurma kabının içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tarifimde 5,5 su bardağı un kullandım. Unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu da koyuyorum. Spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yoğurma kabının içerisine kalan unumuzu da ekliyoruz. Spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. İki dakika boyunca elimle yoğurmuş olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz böreğiniz o kadar güzel ve lezzetli olur. Yoğurmuş olduğum hamuru şöyle bir toparlıyorum. Bu arada sizlere de kıvamını gösteriyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettik. Hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum, üzerini kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandıracağız. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Her zaman söylediğim gibi mayalı hamurlarda hamurun havasını mutlaka alın. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Tezgahın üzerine almış olduğum hamuru ilk olarak rulo haline getiriyorum. Daha sonra hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Hamurun bir parçasını alıyorum, tekrar rulo haline getiriyorum. Bunu da 6 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim hamurları beze haline getiriyorum. Tepsinin üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hazırlamış olduğum bezeleri onun üzerine koyuyorum. Toplamda bu hamurdan 12 adet beze elde etmiş olduk. Üzerlerine biraz un serpiştirdikten sonra temiz bir poşetin içerisine geçiriyorum. 10 dakika boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Tarifimde 120 gram tereyağı kullandım. Eritmiş olduğum tereyağının içerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz.
İç harcı olarak 100 gram lor peynirin içerisine 1 adet yumurtayı koyuyorum. Yarım demet ince ince doğramış olduğum maydanozları da ekleyerek karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcını kenara koyuyorum. Bezelerimiz çok güzel bir şekilde mayalanmış. 1 adet bezeyi alıyorum, diğerlerinin üzerine kapatıyorum. Almış olduğum bezenin altına üstüne biraz un koyuyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Ben sizlere 2 tane teknik göstereceğim. İsterseniz hamurlarınızı böyle tek tek açabilirsiniz. Ya da sizlere birazdan göstereceğim ikişerli olacak şekilde de açabilirsiniz. Hamurumuzun bir tanesini yeterince açtık. Bunu alıp kenara koyuyorum. Daha sonra ikincisini de aynı boyutta açıyorum. İkinci açmış olduğumuz yufkayı hiç tezgahtan kaldırmıyoruz. Üzerine zeytinyağı ve tereyağı karışımından koyuyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. İlk açmış olduğumuz yufkayı ikincinin üzerine koyuyorum. Kenarlarını düzelterek aynı ölçüde olmasını sağlıyorum. Koymuş olduğumuz yufkanın üzerini de tereyağı ve zeytinyağı karışımından döküyorum ve güzelce her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bir kenarını ortaya doğru katlıyorum. Fırça yardımıyla o kısmını da yağlıyorum. Daha sonra karşı tarafını da diğerinin üzerine gelecek şekilde katlıyorum. O kısmı da yağlıyorum. Yani kısacası açmış olduğumuz yufkaları aralarını yağlayarak kare form haline getiriyoruz. Daha sonra içerisine iç harcımızdan koyuyoruz. Hamurun uç kısımlarını alıyorum, ortada birleştiriyorum. Kapatmış olduğum bölümleri elimle sıkıştırarak yapıştırıyorum. Birinci teknik olarak böyle yapabilirsiniz. İkincisi ise 2 tane bezeyi alıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. İkinci açmış olduğum hamurun üzerine bolca un serpiştiriyorum. Diğerini de onun üzerine koyuyorum. Bu şekilde yufkalarınızı üst üste açabilirsiniz. Hem daha hızlı oluyor hem de daha pratik oluyor. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz.
2 tane yufkamızı da aynı ölçüde olacak şekilde açtık. Bir tanesini alıyorum, kenara koyuyorum. Altta olan yufkayı yağlıyorum. Daha sonra kenara ayırmış olduğumuz yufkayı onun üzerine koyuyoruz. Daha önceki yufkada yapmış olduğumuz gibi aralarını yağlayarak kare form haline getiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kare formuna getirmiş olduğumuz yufkanın içerisine peynirli harcımızdan koyuyoruz. Daha sonra uçlarını ortada birleştiriyoruz. Ben iç harcı olarak lor peyniri kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz börekleri tepsiye diziyorum ve üzerine kapatıyorum. 10 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. 10 dakikanın sonunda yumurta sarısı ve sütü karıştırmış olduğum karışımı üzerine sürüyorum. Daha sonra süslemek için üzerlerine çörek otu ve susam koyuyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. 180 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca böreklerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Müfür hamuru kıvamında harika böreklerimiz oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Çıtır çıtır kat kat ayrılan muhteşem böreklerimizi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.